YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. Belki bugüne kadar en azından bir kez de olsa seyahat etmişsinizdir. Belki sadece adını biliyorsunuzdur. Ama bu videoyu izledikten sonra hakkında bildiğiniz şeylerin ne kadar az olduğunu düşüneceğinizden eminim. Yaklaşık 30 yıl önce tek bir uçak ve 57 çalışanla kurulan, bugün 73 uçağıyla 3 kıtada 90 destinasyona uçup 4000 çalışanı olan bir şirket düşünün. Evet, bugün sizi SunExpress Hava Yolları ile tanıştıracağım. Antalya'dan Frankfurt'a uzanan keyifli bir uçuş deneyimi yaşayıp Frankfurt ve Heidelberg sokaklarında dolaşacağız. Ardından da sesten hızlı yolcu taşıyan iki havacılık efsanesi Concorde ve Tupolev'in yan yana olduğu dünyadaki tek müzeye gideceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. SunExpress 1989'da Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın %50 hisseye sahip olduğu bir ortaklık modeliyle Antalya'da kuruldu. Önümüzdeki yıl 30. yaşını kutlamaya hazırlanan havayolu bu sürede Türk havacılığı için pek çok ilke imza atmayı başardı. İlk uçuşunu 2 Nisan 1990'da Nürnberg'den Antalya'ya yapan SunExpress bu uçuşla Antalya'dan yurt dışına uçan ilk özel havayolu oldu. 2001 yılında başlattığı Antalya-Frankfurt seferleri ise SunExpress'i tarifeli dış hat seferi yapan Türkiye'nin ilk özel havayolu yaptı. Akdeniz ve Ege bölgesine tarifeli seferlerle en çok turist getiren havayolu olan SunExpress, şu anda Antalya ve İzmir'de hem iç hem de dış hatlarda en çok destinasyona uçan havayolu durumunda. 2018'de Türkiye'nin en büyük 50 şirketi arasında yer alan havayolu, aynı zamanda Skytrax tarafından Türkiye'nin 1. dünyanın da 5. tatil havayolu ödülünün de sahibi. SunExpress ile ilgili bu kadar bilgi bombardımanının ardından hadi artık hep beraber bir uçuş deneyimi gerçekleştirelim. Antalya Havalimanı yine yoğun günlerinden birini yaşıyor. Hem iç hem de dış hat yolcu sayısını son yıllarda iyice artıran ve Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Antalya, Kasım ayı içerisinde 30 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Antalya Havalimanı'nda geçirdiğim süre boyunca karşılaştığım ambiyans, Avrupa'daki pek çok üst düzey havalimanını aratmayacak cinsten. Kontuara yaklaşıyor, biniş kartımı alıyor ve güvenlikten geçiyorum. Beni Frankfurt'a uçuracak olan uçağı beklerken havalimanının arındırılmış bölgesinde küçük bir tur atmayı ihmal etmiyorum. Uçuş saati geliyor, 12 numaralı kapıdan uçağa geçiyor ve yerime oturuyorum. Boarding tamamlanıyor ve Boeing 737-800 için yavaş yavaş pushback başlıyor. Pist başına geliyor ve koşuya başlıyoruz. Uçağımız pistten teker kesiyor ve ardından Antalya'yı birkaç gün sonra dönmek üzere bulutların altında bırakıyoruz. SunExpress düşük maliyetli, yani low cost bir havayolu. Uçak içi ikramlar veya geniş diz mesafesine sahip koltuklarda oturmak için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak oturduğum koltuk 4 saat sürecek yolculuğu eziyete dönüştürecek kadar dar değil. Kalkışın üzerinden yarım saat geçtikten sonra kabin ekibi uçakta ikrama başlıyor. Yemeğim servis ediliyor. Dilimlenmiş patatesle sunulan son derece lezzetli tavuğun yanında salata ve tatlı da menüye dahil edilmiş. Sıcak ekmek ve tereyağı da cabası. İlerleyen dakikalarda uçakta duty free ürün satışı da gerçekleştiriliyor. Keyifli geçen yolculuğun sonunda zamanın nasıl geçtiğini anlamadan alçalmaya başlıyoruz. 4 saatlik bir yolculuğun sonundaysa Frankfurt Havalimanı'na teker koyuyoruz. Uzun süren bir taksinin ardından Emirates ait bir Airbus A380'in yanına park ediyor ve uçaktan ayrılıyoruz. SunExpress 2011 yılında Almanya merkezli SunExpress Deutschland isimli yeni bir şirket kurdu. Almanya'dan Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tatil bölgelerinin yanı sıra Avrupa'da İspanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi tatil bölgelerine uçuyor. Havalimanından ayrılıp SunExpress Almanya'nın merkezine gidiyor ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen'le bir araya geliyoruz. Şirket son derece keyifli bir çalışma ortamına sahip. Özen, şirketin dünden bugüne geldiği noktanın bir özetini yaptıktan sonra heyecanlı bir şekilde yeni projelerini anlatıyor.
Türk turizm sektöründeki gelişmenin ve büyümenin hızlanarak süreceğini öngören havayolu, plan ve yatırımlarına buna göre yön veriyor. Kısa süre önce rezervasyon sistemini kullanıcı dostu bir hale gelecek şekilde geliştiren havayolu, dijitalleşme stratejisinin bir parçası olarak yolcularına WhatsApp hizmetiyle hizmet veren ilk havayolu oldu. Yolcu sadakat programını da güncelleyen SunExpress, yeni ödül programı SunExpress Bonus'u hayata geçirerek her destinasyonda geçerli 10 uçuşa 1 uçuş hediye kampanyasını başlattı. Yeni uçak içi eğlence sistemini 2019 yaz sezonundan önce bütün uçaklarında hayata geçirmeye hazırlanan havayolunun yolcuları kişisel elektronik cihazları ile uçakta kablosuz internet ağına bağlanarak çok sayıda film, müzik, gazete ve dergiye erişebilecek. En büyük yatırımını 2014'te 50 uçaklık Boeing 737 NG ve MAX uçak alımı ile yapan SunExpress şu ana kadar 18 NG uçağını teslim aldı. 2019 içinde 5 tane 737 MAX filoya katılacak. Özen'e birkaç ay önce İstanbul'da düzenlenen ve benim de katıldığım bir törenle duyurulan uçakta gözleme ve döner ikramının nasıl gittiğini sorduğumdaysa yolcuların çok büyük bir ilgi gösterdiği cevabını alıyorum. Artık biraz sokakları keşfetme zamanı gelmedi mi sizce de? Frankfurt sokaklarını turlamaya başlıyorum. Ana tren istasyonu Hauptbahnhof, opera binası ve şehrin her köşesi ışıl ışıl. Yaklaşan yeni yıl öncesi kurulan Noel pazarları hem şehre ayrı bir renk getirmiş hem de insanları bir araya getirmiş. Ertesi gün Almanya'nın en şirin şehirlerinden biri olan Heidelberg'teyim. Neckar Nehri üzerine konumlanan kentin kuruluşu antik çağlara Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Oldukça romantik bir atmosfere sahip olan Heidelberg, Almanya'nın en popüler turizm destinasyonlarından biri. Tarihe meydan okuyan Heidelberg Kalesi'ni gezerken adeta zamanda yolculuğa çıkıyorum. Kaleyi oluşturan yapılar, sahip olduğu müthiş şehir manzarası, barındırdığı dünyanın en büyük şarap fıçısı ve etrafındaki yemyeşil huzur dolu yürüyüş alanlarını gördüğümde bu küçük ama şirin şehrin Almanya'nın nasıl en çok turist çeken noktalarından biri olduğunu anlıyorum. Heidelberg 2. Dünya Savaşı'nda bombalara maruz kalmayan şanslı bir şehir. Bu yüzden şehirdeki yapıların çoğu ortalama 300 yıldır ayakta. Yaklaşık 1 mil uzunluğunda ve trafiğe kapalı olan, üzerinde çok sayıda butik, hediyelik eşya dükkanı, mağaza, market, kafe ve restorana ev sahipliği yapan Hauptstrasse, Avrupa'nın en uzun alışveriş caddelerinden biri. Aynı zamanda köprünün diğer tarafında bulunan Filozoflar Yolu'ysa, zamanında insanların düşünmek ve kendileriyle baş başa kalmak için gittiği, yeşillikler içinde ve aynı zamanda eşsiz bir şehir manzarasına sahip olmasıyla insanı adeta büyülüyor. Concorde ve Tupolev 144, sesten hızlı yani süpersonik yolcu uçaklarının en önemli iki temsilcisi. Şu anda aktif olarak kullanılmayan ama hala o seviyeye getirilebilmiş bir rakipleri bile bulunmayan havacılığın iki efsanesi. İşte o ikisinin bir arada olduğu dünyadaki tek müze de Heidelberg'e yakın olunca bu fırsat kaçmaz dedim ve elbette gittim. Almanya'nın güneybatısında Heilbronn ve Mannheim arasında A6 otobanında giderken çok uzaklardan gözünüze çarpıyor arka arkaya dizilmiş Concorde ve Tupolev 144. Yanına hızlıca yaklaşıyor ve önümüzdeki birkaç saati ağzınız açık şekilde dolaşacağınız çok özel bir müzeye ulaşıyorsunuz. Orijinal adı Sinsheim Auto und Technik Museum. 1981'de açılmış. Çok geniş bir otomobil, tren ve uçak koleksiyonuna sahip olan Avrupa'nın en geniş özel müzesi. İki ayrı bölümden oluşan müzenin ilk kısmında otomobiller, motosikletler, askeri uçaklar, tanklar, silahlar, üniformalar ne ararsanız var. Havacılık tutkunları için asıl büyük olay müzenin ikinci bölümünde. Müze 2'de başta Concorde, Tupolev 144, Junker 52 olmak üzere onlarca uçağın içine girip gezebileceğiniz mükemmel bir ortam yaratılmış. Air France'a ait Concorde 2003'te müzeye getirilmiş, Tupolev 144 ise 2001'de müzede sergilenmeye başlanmış. Süpersonik iki yolcu uçağının birlikte sergilendiği dünyadaki tek müze burası.
Özellikle Concorde ve Tupolev 144 mükemmel korunmuş. İçlerine girdiğiniz zaman kolay yürüyebilmeniz için koltukların çoğu sökülmüş. Ancak size o havayı hissettirecek kısmı da korunmuş. Koltukların üzerinde uçakların aktif kullanıldıkları dönemlere ait objeler, dönemin kıyafetleri giydirilmiş hostes ve pilot mankenler var. Uçakların arka kapısından binip kokpitlerine kadar yürüyor, sonra da geri gelebiliyorsunuz. Biraz da zorlanıyorsunuz çünkü uçaklar platformun üzerine kalkış açılarıyla yerleştirilmiş. Bu yüzden kokpite ulaşmak için biraz tırmanmanız gerekiyor. Kısacası havacılık tutkunları için muhteşem zaman geçirilebilecek bir alan yaratılmış. 300 vintage otomobil, 40 yarış arabası, Avrupa'nın en büyük Formula 1 koleksiyonu, 200 motosiklet, 27 lokomotif, 50 uçak, 150 traktör, çok sayıda tank ve tüm bu araçlara ait motorlar ve diğer ekipmanlar bulunuyor. Müzeyi de gezdikten sonra artık dönüş vakti. Yeniden Avrupa'nın en yoğun meydanlarından biri olan Frankfurt'tayım. Bizi Antalya'ya getirecek olan SunExpress filosundaki Boeing 737NG'ye açık park pozisyonundan biniyorum. Bu esnada uçağı incelerken kuyruğundaki sürpriz yolcu takılıyor gözüme. Çok geçmeden kanat çırpıp ayrılıyor. Dönüş uçuşunda acil çıkış koltuğunu deneyimleyeceğim. Uçağa binip yerimi alıyorum. Oldukça geniş bir diz mesafesine sahip. Uçağımız taksinin ardından pist başında kalkış için sırasını beklerken yanımızdan geçen Airbus A380'ler ve diğer uçakları seyretmeye başlıyorum. Ardından piste koşuya çıkıyor ve Frankfurt'u yağmur yüklü bulutların altında bırakıyoruz. Bu kez yemekte çeşitli sebzelerle zenginleştirilmiş bir şekilde servis edilen köfte var. Tabi salata ve tatlı da yanında. Tereyağı ile 2 sıcak ekmek de insanın iştahını arttırıyor kuşkusuz. Yemeğimi yiyorum ve bulutların üzerinde yolculuğun keyfini çıkarıyorum. Yaklaşık 4 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Antalya'ya teker koyuyoruz. SunExpress ile hayata geçirilmesi planlanan yeniliklerin ardından yeni bir uçuş deneyimi yaşamak üzere beni İstanbul'a getirecek uçağıma doğru ilerliyorum. Hoşça kal Antalya, hoşça kal SunExpress. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.